Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz fizyoterapist Kübra Bozan. Kübra Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Bel fıtığı nedir diyerek bir başlayalım ilk sorumuzla. Evet, bel fıtığı, bel omurgasını oluşturan 5 adet omurun arasındaki disklerin çeşitli sebeplere bağlı olarak yıpranması, yırtılması, yerinden kaymasıyla omuriliğe ve omurilikten sıyrılan sinir köklerine baskı yapmasıyla oluşuyor maalesef. Peki neden oluyor ve nasıl oluyor? Bunun birçok sebebi var. Hani tek bir nedenden kaynaklı diyemiyoruz. Bunlardan ilki travmalardan bahsedebilirim. Uzun süre ayakta durmak, uzun süre oturmak veya ani zorlayıcı bir hareketle bel bölgesine yüklenmek gibi travmalar maalesef sebebiyet verebiliyor. Ama direkt yine spesifik onlardan da kaynaklı diyemiyoruz. Bazen hastalar bir koli kaldırdım ve bel fıtığı oluştu şeklinde bir yorum yapıyor. Öncesinde bir hikaye dinlediğimiz zaman zaten belinde bir ağrı, sedanter yaşamla birlikte birkaç kaslarda zayıflık veya yoğun stresle birlikte kas spazmı, ara ara ağrı hissettiğini belirtiyor. Yani öncesinde de o kullandıkları, daha doğrusu yedikleri, içtikleri şeylere dikkat etmeyerek, sigara, alkol, genetik faktörler gibi birçok faktör birleşince bel fıtığına biz zemin hazırlamış oluyoruz ve onun sonucunda da bel fıtığı gerçekleşmiş oluyor. Peki gerçekleştiğinde hastada nasıl belirtilerle karşılaşılıyor? En önemli belirtisi belden bacağa vuran bir ağrı. Öncesinde belde böyle çekici tarzda bir ağrı ki bu kas spazmını tarif ediyor. Ardından kalçada batıcı tarzda, sonrasında bacaklarda uyuşma, karıncalanma hissediyor ve ayak bileğinde şişmeler gerçekleşiyor. Bu uzun yürüyüşlerde, uzun süre ayakta durdukları zaman, merdivenleri çıktığı zaman kendisini gösteriyor ve bir ıkınmayla, öksürmeyle, hapşurmayla da şiddeti daha fazla artabiliyor. Bu ileri seviyesi tutukluluk haline kadar da getirebiliyor dikkat edilmediği zaman. Peki medikal tedaviler nelerdir? Medikal tedavi, birçok tedavi yöntemi var çünkü bel fıtığı çok fazla yaygınlaştı maalesef ki. Bir fizyoterapist olarak bizim uyguladığımız yöntemler öncelikle sıcak uygulamalar, elektroterapi, manuel terapi ve en önemlisi kişiye özel egzersiz programlı oluyor. Biz bu teknikleri uygularken öncesinde hastayla mutlaka bu bel fıtığı sürecinin nasıl iyileştiğini, neler gerektirdiğini, nasıl dikkat etmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Çünkü bazen hastalar ağrısı azaldığı halde bel fıtığının iyileşmeyeceğini düşündüğünden dolayı, çünkü halk arasında maalesef yanlış bilinen bilgiler var. Bu yüzden ne kadar uğraşırsak uğraşalım herhangi bir şey etki etmeyeceğini düşündüklerinden dolayı, hatta seans sonralarında egzersizden sonra iyi gelmesine rağmen bir zaman sonra ağrının tekrar başlayacağını düşünüyor ve tekrar ağrı sürecine, döngüsüne giriyor. Bu yüzden hangi teknikleri uygularsak uygulayalım mutlaka hastayı bu psikolojik olarak bu sürece hazırlıyoruz. Neler yapması gerektiğini, sonrasında nelere dikkat etmesi gerektiğini bilgilendiriyoruz ve gerekli teknikleri de daha sağlıklı bir şekilde uygulamış oluyoruz. Peki karyopraksi yani manuel terapi nedir? Bel fıtığındaki etkileri nelerdir? Manuel terapi, germe, mobilizasyon, manipülasyon, kas enerji ilişkili teknikleri, yöntemleri pasif aktif tekniklerle birlikte oluşturan bir yöntem, tedavi yöntemi. Tamamen elle uygulanıyor. Herhangi bir ilaç tedavisi olmaksızın yapılıyor ve kanıta dayalı teknikler aslında. Yani ilk seansında bile başarı oranı bayağı bir yüksek ve etkilerini görüyoruz. Bel fıtığı hastalarımızda da görüyoruz bunları. Bel fıtığı hastalarında bazen hastalara manuel terapi iyi geldiğini söylediğimiz zaman, elle müdahale edildiğinde sanılıyor ki direkt fıtığa müdahale ediliyor. Aslında fıtığa direkt müdahale sadece cerrahi şekilde olabiliyor. Ama fıtıkla birlikte, bel fıtığıyla birlikte özellikle belde bir yoğun bir kas spazmı, kalçada biyomekanik bozukluk, bacakta kısalık, gerginlik oluştuğu için manuel terapi de direkt kasa, kemiğe, eklemlere müdahale edildiğinden kaynaklı olarak daha böyle sağlıklı bir, daha fıtığın iyileşmesine sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden hastalara mutlaka manuel terapiyle ve ardından en önemli şey egzersizle, kişiye özgü egzersizle desteklendiği zaman kalıcılığını arttığını belirtiyoruz. Manuel terapiyi bel fıtığında uyguluyoruz evet, ama dediğim gibi egzersizle kombin edildiğinde veya bel fıtığına iyi gelecek şeylere, vitaminler daha doğrusu, vitaminler desteklendiği zaman çok daha iyi bir yol izliyoruz, kalıcı bir yol izliyoruz. Bel fıtığı hastalarında da bu manuel terapi çok daha kalıcı oluyor egzersiz ve vitaminle desteklendiği zaman. Peki bel fıtığı hasta grubunun %kaçı cerrahiye gidiyor ve cerrahi hangi hastalar için gerekiyor?
Cerrahi müdahale şöyle oluyor aslında. Hasta zaten bir doktor tanısıyla bize geliyor. Geldiğinde gerekli fizyoterapi, manuel terapi, egzersiz tüm süreci oluşturuyoruz. Ama buna rağmen idrar kaçırma, bacaklarda yoğun uyuşma, kaslarda güçsüzlükler, ileri seviyedeki tablolar bunlar maalesef. Herhangi bir müdahalemize, daha doğrusu egzersizlere, işte manuel terapi tepki vermediği zaman evet, bir nöroloji doktoru, ortopedi doktoru tekrardan bir gözden geçirdiğinde ameliyatlık sürece girmiş oluyor. Tabii ameliyat olduktan sonra da hastaya bilgilendiriyoruz. Sadece ameliyat yeterli kalmıyor maalesef. Tekrardan aynı döngü yaşanabiliyor. Tekrar fıtık nüksedebiliyor. Bu yüzden ameliyat sonrasında da tekrar aynı durumlar yaşanmaması için manuel terapi ile egzersizle kombine ederek daha sağlıklı bir yol izlemiş oluyoruz. Yani ameliyat oldum, kurtuldum şeklinde bir yol izlenmiyor maalesef. O yüzden manuel terapiyi her zaman desteklemek gerekiyor. 6 ayda veya birkaç ayda bir omurga bakımı olarak desteklenebilir ki fıtıklaşmışlık zaten 6 ay, 9 ayda kendini iyileştirebiliyor ve biz vücuda ne kadar destek sağlarsak. Peki ameliyat olan hastalarda nüksettiğinde tekrar bir cerrahi mi gerektiriyor yoksa fizik tedaviyle toparlanabiliyor mu? Genellikle fizyoterapiyle toparlanabiliyor. Ameliyata bazen hiç gerek kalmadan da zaten hasta iyileşebiliyor ama cerrahi durum gerçekleşti diyelim. Sonrasında manuel terapi, egzersiz özellikle desteklendiği zaman tekrar aynı durumlar yaşanmıyor. Çünkü disk nasıl ki yıprandığı veya bahsettiğim omuriliğe baskı yaptığı gibi iyileşmeyi de biliyor. Yeter ki biz ona destek olalım vitaminle, egzersizle, manuel terapiyle. Peki fizik tedavide özellikle bel fıtığından bahsettik. Omurgadaki diğer problemlere yönelik olarak da yine aynı şekilde manuel terapiler işe yarıyor mu? Elbette. Çünkü sağlıklı insanlarda bile ne uygulanıyor? Bir omurga bakımı olarak uygulanıyor aslında. Çünkü farkında olmadan zaten biz o kas spazmını aslında hissediyoruz. Sabah uyandığımızda böyle üzerimizde bir yük varmış gibi, bir ağırlık varmış gibi, onunla birlikte farkında olmadan bir postür bozukluğu oluşabiliyor. Öne doğru duruyoruz, geriye doğru duramıyoruz. Bunların hepsi zaten fıtıklaşmış disklere sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden bunlar için de tüm ortopedik durumlarda da zaten manuel terapi böyle o bölgeyi temizliyor diyebiliriz. Daha böyle herhangi bir cerrahi müdahaleye veya ilaç tedavisine gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde müdahale etmiş oluyoruz. Peki kaç seans fizik tedavi yapmak zorunda kalıyorsunuz bu tip hastalara genellikle ve ne kadar aralıklarla devam ediyor? Evet, çok değişiyor. Yani bu kişiye özel olduğu için hani her hastaya biz size şu kadar uygulayacağız, bu kadar uygulanması lazım diyemiyorum. Çünkü evet, bel fıtığı tanısı oluyor ama aynı bel fıtığı olan kişide farklı belirtiler oluyor. Yani farklı kontraksiyonlar gerçekleştiği için bir hastaya genellikle ortalama olarak söyleyecek olursak 3 veya 6 seans arasında mutlaka bir destek sağlıyoruz. Sonrasında egzersiz, vitamini destekliyoruz. 2-3 ayda bir bu 6 aylık, 9 aylık iyileşme sürecinde de ara ara manuel terapiyi de destekliyoruz ki tekrar aynı durumlar yaşanmasın. Peki manuel terapi dışında o az önce bahsettiniz ya, yani işte sıcak uygulamalar, soğuk uygulamalar gibi bir takım farklı yöntemler var. Bunlar da aynı sıklıkla mı yapılıyor ya da aynı seans içerisinde hepsi mi uygulanıyor? Genellikle aynı seans içerisinde uygulanıyor. Belli seviyelerde tabii sadece sıcak uygulama, sadece manuel terapi hiçbir zaman tek bir teknik yeterli kalmıyor. Vücut yapısı çünkü yaratılış olarak da zaten hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için, mekanizma birbiriyle bağlantılı olduğu için öncesinde bir sıcak uygulamayla bir 5 dakika, ardından sonrasında egzersiz, işte manuel terapide bazı teknikler hepsi kombine şekilde uygulandığında daha böyle kalıcılığı oluyor. Ülkemiz özellikle kaplıcadan çok zengin bir ülke. Evet. Bu anlamda bu tip problem olan kişilere kaplıca kürlerini öneriyor musunuz? Ya da kaplıca kürlerinin olduğu yerde fizyoterapistler de var mesela çalışan. Evet. Yani o kişilere yönlendiriyor musunuz? Evet, bazı hastalarda evet. Yani şimdi öncesinde mutlaka muayene olmaları gerekiyor. Şimdi bazı hastalarda yoğun sıcak iyi gelmiyor. Yani bu hani direkt bel fıtığınız varsa kaplıcalara gidebilirsiniz, çok iyi gelir demek biraz yanlış oluyor. O yüzden öncesinde biz değerlendiriyoruz. Zaten bir doktor tanısı da aynı şekilde olmuş oluyor. Eğer ki herhangi bir kontraindike durumu yoksa evet öneriyoruz. Sadece o yeterli kalmadığı için de yine dediğim gibi egzersizle, vitaminle, manuel terapide desteklemiş oluyoruz. Ama zaten o kaplıcalarda iyi geliyor. Genellikle o süreci biraz daha iyileşme sürecini biraz daha hızlandırabilir.
Şimdi destek kaplıca sağlar. deyince tabii ki genel insanlar kendi işte imkanlarıyla gidiyorlar, kaplıcada giriyorlar işte Evet. bir kür, iki kür. Fakat bununla beraber böyle özelleşmiş, özellikle hani kaplıca merkezlerinde yapılan fizik tedavi seansları da olabiliyor. Evet. Bu tip uygulamalarla yönelik olarak hastaları yönlendirdiğiniz oluyor mu? Evet, bazı hastalarda, imkanı olan hastalarda tabii ki de. Ama şimdi yoğun tempoda, yoğun iş durumunda olan hastalar hani vakit bulamıyorlar açıkçası. Bu yüzden de dediğim gibi 2 ayda bir, 3 ayda bir gelip manuel terapi yaptırdığında zaten gerek kalmamış oluyor. Ama öneriyoruz. Çünkü çok etkili oluyor. Çünkü kaplıcalarla birlikte fizyoterapinin uygulanması. Peki başvuran hastalar içerisinde kadınlar mı daha yoğunluklu yoksa erkekler mi daha yoğunluklu ve yaş grubu olarak da hangi yaş grubu daha yoğun bir şekilde geliyor? Evet, günümüzde çok böyle yaygınlaşmasıyla birlikte şu an çocuklarda bile görülüyor. Ve yaş aralığı çok fazla düştü. 20 ile 40 yaş arasında yoğun bir şekilde bel fıtığı, boyun fıtığı gibi birçok patolojiler gerçekleşiyor. Kadınlarda genelde böyle daha yoğun oluyor çünkü gündelik hayatlarında ev işlerin aslında şöyle ev işlerinde yaptıkları için hastalar şey diyor, aslında ben çok hareketliyim, bel fıtığı olmamam gerekiyor aslında diyor ama şöyle gün içerisinde yaptığı yanlış hareketlerin farkında olmuyor veya erkeklerde de oturarak çalışan genellikle erkeklerde o süreç daha da hızlı ilerleyebiliyor, sürekli ayakta kalan erkeklerde de aynı şekilde. Bir eşit dengede olduğunu düşünüyorum ben bana gelen danışanlarda da. Hani spesifik sadece yoğun erkeklerde, sadece kadınlarda diyemiyorum. Buna yönelik tabii makaleler vardır illaki ama genel tabloda her iki tarafta da maalesef bir dengesizlik mevcut. Her iki tarafta da bel fıtığı yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle kadınlarda menopoz dönemi çok önemlidir biliyorsunuz. Yani Evet. o dönemde osteoporoz dediğimiz kemik erimesi yoğunlaşır. Bel fıtığı özellikle osteoporozdan sonra yani menopozdan sonra daha da mı yoğunlaşıyor? Kilo Evet. almış oluyor bir şekilde. Evet, oradaki diskler yavaş yavaş yıpranmaya başladığı için ve vücut da o sürece destek olamadığı için daha doğrusu maalesef daha da hızlı ilerleyebiliyor. Çok teşekkür ederim Rica vermiş ederim. olduğunuz güzel bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz fizyoterapist Kübra Bozan idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.